Ben beyin ve sinir cerrahisi dalının uzmanıyım. Akademik titrim profesördür. Uzun süredir bu dalda çalıştım ve çalışmaya da devam ediyorum. Bizim dalımız, benim dalım beynin ve omurganın yani sinir sisteminin genel olarak cerrahi hastalıklarını ilgilendirir ve bunun tedavilerini yaparız. Yani büyük ölçüde ameliyatlarını yaparız. Beyin, omurilik ve sinirlerimizin ameliyat gerektirir hastalıklarıdır bizim konumuz. Ben bugün için baş ağrılarından bahsetmeyi uygun gördüm. Yani şöyle ifade edeyim size. Mesela aile hekimine veya sağlık ocaklarına yani bu şikayetle ilgili başvuruların ağrı başvurularının %25'ini baş ağrısı oluşturur. Yani her türlü vücudun her yerindeki tüm ağrıları kabul edersek %100 bunun %25'ini baş ağrıları oluşturur ve çok yaygındır. Yani şöyle söyleyeyim size, belli bir yaşa gelip de benim hayatım baş ağrısı nedir bilmem diyen insan sayısı çok az. Yani tersini söyleyelim, başım ağrımıştır hiç olmazsa bir kere diyen insanların %90'ın oldukça üstünde. Bu kadınlarda %99, erkeklerde %93'ü bulur. Yani en az bir kere veya baş ağrısını ben tatmışımdır, böyle bir şey yaşamışımdır diyen insan sayısı dediğim oranlarda çok yaygın. Kısaca böyle söyleyebilirim baş ağrısını. Biz bunu çok kabaca ikiye ayırıyoruz. Birincisi baş ağrısının kendisi bir hastalık demeyelim de belirti. Ve bunların da tabii kendi arasında alt gruplara ayırabiliriz. Ve bunlar genel olarak hani ciddi nedenlere dayanmaz ve baş ağrılarının %90'ını yani bu tabii iyi bir şey %90'ını bu tip ağrılar oluşturur. Ama diğer bölüm yani baş ağrısının bir hastalığın, altta yatan bir başka hastalığın belirtisi, semptomu olma durumu vardır. Buna da sekonder baş ağrıları diyoruz. Tabii onların da sebepleri ayrı. Bunlar ciddi nedenlere, bir kısmı büyük ölçüde ciddi nedenlere, bir kısmı benim dalımı ilgilendirir. Yani tedavisi ameliyatlıktır ve bunlar uzun boylu veya derinlemesine incelenmeyi yani tetkik edilmeyi gerektirir. Ama ilk söylediğim yani baş ağrısının kendisi adeta bir hastalık demeyelim de bir şikayettir. Bunları büyük ölçüde biz yani hekimler olarak hikayeyle bunun böyle olduğunu anlayabiliriz. Onun için onlar ilk grup büyük ölçüde yani ileri tetkik ve inceleme gerektirmez. Çok somut ölçütleri olmamasına rağmen bir kere bunun başına ani yani böyle ani durup dururken ve hiç kitaplarda da öyle yazar. Hayatımda böyle baş ağrısı hissetmemiştimdir. Yani birdenbire ve çok şiddetli ağrılarda gitmek lazım. Ve uzun süren bir türlü geçmeyen dediğiniz gibi ağrı kesici veya işte o tip ağrıyı giderici herhangi bir ilaca da cevap vermeyen ağrılarda artık kronikleşmiş ya bu neden oluyor gibi bir endişe, bir soru işareti olursa bu kişilerin de doktora başvurmasını ama panik olmadan tavsiye ederim. Birinci grup dediğim yani daha masum şeyler ve bu dediğim gibi tekrar olsun ama %90'ı budur Allah'tan. Burada da belli başlı ağrı tipleri var. Birincisi sizin söylediğiniz migren, küme baş ağrısı veya üçüncü bir tip gerilim baş ağrısı, tension headache, gerilim baş ağrısı diyoruz ve bunun dışında da daha başka baş ağrı tipleri var. Ve bu saydığım yani migren, gerilim baş ağrısı ve kümenin kendine göre özellikleri var. Siz migreni örnek olarak söylediğiniz için onun bazı özelliklerinden bahsedeyim. Migren genellikle tek taraflıdır. Yani başının tümü veya yüzünün tümü kişinin ağrımaz. Tek taraf, sağ veya sol tarafı tutar. Ve bunun belli oranda kabaca %15-20'sinde aura dediğimiz yani zaten migren olan kişi bunu hayatında birkaç defa bu atağı, bu krizi yaşamıştır. Deneyimlidir diyelim. Dolayısıyla birkaç atağı geçirdikten sonra bir kısmında dediğim gibi kabaca %15-20'sinde aura dediğimiz bir ön belirti olur. Yani kişi bir takım yani sıkıntılar olur, belirtiler, semptomlar onun geleceğini de anlar. Ve kriz geldiği zaman işte ışık, ses, gürültü, bazı kokular rahatsız eder.
ve bunu bazı çok geniş tetikleyen şeyler olabilir. Yani yorgunluk, uykusuzluk, işte bitkinlik, immün sisteminizi baskılayacak şeyler, mayalı yiyecekler, çikolata, alkol, kafein vesaire ki bu liste uzar gider. Bu gibi şeyler tetikleyebilir. Ha mesela migren böyledir. Orta ve şiddetli sayılabilir ağrının şiddeti. Ve böyle zonklayıcı tarzdadır. Yani biz bunu, yani hekimler olarak daha ziyade bu ilk grup dediğim primer baş ağrılarını daha ziyade bu hikayeden, sizin de sorduğunuz gibi ve bu ağrı ile ilgili bizim çok detaylı, çok ayrıntılı özelliklerini sormamız lazım. Yani iyi bir hikaye almamız lazım. Bunlar arasında ne derseniz ağrının başlangıcı, siz sordunuz. Yeni bir ağrı mı yoksa yıllardır devam eden artık kronik diyebileceğimiz, bu şekilde niteleyebileceğimiz bir ağrı türü müdür? Bunu tetikleyen herhangi bir şey var mıdır? Yakında bir darbe, işte trafik kazası veya şiddetli bir şey geçirdiniz mi? Bir sinüzit, ne bileyim işte kulak iltihabı, diş problemi geçirdiniz mi? Veya daha basit bir örnek vereyim. İşte gözlük kullanıyorsunuzdur. Gözlük numaranız ilerlemiştir. Siz gereğini yapmadınız, ileri numarayı işte göz hekimine gitmediniz, baş ağrısı yapabilir. Ağrı nereden başlıyor? Demin mesela migren örneğini verdim. Nereye yayılıyor? Vasfı nedir? Yani zonklayıcı mı, bıçak batar gibi mi, künt mü? Bunun gibi ağrının birçok özelliğini bizim araştırmamız lazım ve bu araştırma sonucunda bunun daha ileri, yani bu kişinin daha ileri tetkik, işte MR, günümüzün bilgisayarlı tomografi gibi ileri nöroradyolojik tetkiklerle incelenmesini gerektirmeyecek bir durum düşünüyorsak, yani o tip bir baş ağrısı düşünüyorsak, dediğiniz gibi ilaçlarla daha ziyade. Ama yine migren örneğine girecek olursak, orada da şöyle bir algoritma takip ederiz. Bir, genel olarak hayatı rahatlatıcı, yani uyku düzeniniz, beslenme düzeninizin bir takım relaksasyon teknikleri diyebiliriz. Yani genel, bu herkes için geçerli olan şeyler. Onun dışında koruyucu ilaç gruplarımız var. Yani migren atağı olmasın diye koruyucu, yani rutin, kişinin günde 1-2 alacağı tablet, bir çeşitli ilaç grupları var. Bir de atak geldiği zaman atağın daha kısa sürmesi ve daha şiddetin az olması için yararlı olabilecek, bunu destekleyecek ilaç gruplarımız var. Bir de bazı ufak tefek işlemler, yani cerrahi anlamda işte botulin toksini yapmak, akupunktur gibi işlemler. Yani mesela böyle bir algoritma migrende önerebiliriz. Bu kaba ayrımı, yani primer dediğimiz, hani daha masum diyelim, daha Türkçe. Bunda hikaye ve hikayenin, yani hikayeden edindiğimiz kanıya göre, yani tıbbi kanıya göre, dediğim gibi, yani ben uzun vaktimiz olmadığı için bu ilaç gruplarına girmiyorum ama tedavisinin daha ziyade ilaçlarla olacağını, ama öbür grup, yani baş ağrısının bir altta yatan başka bir ve genel olarak daha ciddi sayabileceğimiz, endişe verici bir, hatta zaman zaman hayatı tehdit eder bir hastalığın belirtisi olur ki bunların bir kısmı benim dalımı ilgilendiriyor. Bunlar arasında mesela damarsal olayları sayabiliriz. Ani gelişen kanamalar veya işte bir darbe sonrası ama üstünden epey bir zaman geçmiştir. Orada bir beyin zarı altında veya dışında kan pıhtısı birikmiştir. Kafa içi basıncı şu veya bu nedenle artmıştır. Tümörleri sayabiliriz. İyi huylu olsun, kötü huylu olsun. Enfeksiyonlar, işte bir menenjit veya ne bileyim şiddetli bir orta kulak iltihabı veya doğuştan olan bir takım yüz ve kafayı tutan anormalliklerin getirdiği şeyler olabilir. Veya bir takım psikiyatrik, ki bunu ben en sonra söylemeyi severim veya tercih ederim. Ama dediğim gibi organik şeyleri, somut şeyleri ekarte ettikten sonra bunu da söylemek lazım. Sizin sorunuza cevaben, yani birinci grubunki daha ziyade hikaye ve hikayeden edindiğiniz izlenime göre, düşünceye göre daha ziyade ilaçlarla, ama diğeri, yani siz baş ağrısının bir somut hastalığa, altta yatan bir hastalığın belirtisi, semptomu olduğunu düşünüyorsak hekim olarak, o zaman bizim çağdaş ve ileri nöroradyolojik tetkiklerle, bilgisayarlı tomografi, MR örneği veya mesela menenjit düşünüyorsak belden su almak gibi daha ileri tetkiklerle bu altta yatan varsa varlığını, yoksa ekarte etmek amacıyla
baş ağrısı kişinin %90'ında altta yatan ciddi bir şey yok ve o grubunda büyük ölçüde yani ilaçlarla bunu kontrol altına alınması mümkün veya daha hafifletilmesi mümkün. Bütün bunların ışığında ben herkese baş ağrısız ve her türlü sağlıklı günler diliyorum.